Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere son zamanlarda yine viral olan bir gözlük kılıfı anlatımı yapacağım. Hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde bakın, perçin babetlerde kullandım. Siz düğme olarak da dikebilirsiniz. İnci, boncuk, herhangi bir aksesuarla da bunu sabitleyebilirsiniz. Ben perçin kullandım. Babetlerde de zaten beni takip edenler bilir. Zaten bu aksesuarı tüm tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Rahatlıkla böyle kullanılabilen bir model oldu. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Modelimi de ördüm. Bu şekilde basit ve örümü yine çok zevkli bir yuvarlak bir model yaptım. Hemen içerisine gözlüğümüzü koyup, bakın arkadaşlar, çok güzel, dediğim gibi son zamanlarda gayet ister bu taraftan ister diğer taraftan bu şekilde takabilirsiniz. Zaten çift taraflı çıkıyor. Hemen şöyle ara kısmından bakın geçirdim ve kapattım. Gözlüğümüzün kılıfı bu şekilde. Yine bir iki kat ip yaparak nako pırlanta ile ördüm. Bir bağcık hazırladım. Anahtarlıklarda kullanılan bu yuvarlak aparatı da buraya sabitleyerek çantanıza vesaire herhangi yanınızda taşıyabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi hemen ben size malzemeleri gösterip şu gözlüğümü de çıkarmak istiyorum. Çünkü kullanılan bir gözlük, göstermek amaçlı ben size burada taktım arkadaşlar. Hemen bakın, yine buradan bu şekilde kapatıp şimdi malzemelerimi sizlerle paylaşıyorum. Göstereceğim. Şöyle perçin arkadaşlar, tuhafiyelerde bulursunuz kolaylıkla, büyük tuhafiyelerde. Bu şekilde karşılıklı 2 adet kısımdan oluşuyor. Bakın, hemen buna geçirince bu şekilde zaten taktığımı göreceksiniz. Takarken, ördükten sonra yine böyle bir anahtarlık aparatı kullandım, küçük boy. Yine 2 numara 1,75 milim bir tığla ördüm. Dediğim gibi siz bunu bulamazsanız zaten bu farklı olsun diye ben böyle bir şey taktım. Düğmeyle zaten olan bir şey. Düğmeli, sadece burayı kapatmak amaçlı boncuk, inci, düğme herhangi bir şeyde dikerek gözlük kılıfınızı hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen ipimi aldım ben. Yeşil bir renkle, bu sefer haki yeşili bir renkle modelimize başlayacağım. Sihirli bir halka yaparak başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. İlk etapta ikili trabzan, 2 seferde çıktığım trabzanlarımızı yapıyoruz. Arada bir zincir çekiyorum. Buraya toplamda 12 adet yuva oluşturacağım. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aralarda trabzan yapıyorum. 12 adet yuvamız oluşuncaya dek bu içerisini dolduruyoruz sihirli halkanın. Evet. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir zincir çektim ve 12.'yi de başta çektiğim şu 4 zincir vardı. Üçüncüsüne tepeye sabitledim. Hemen içerisine geçiş yaptım kaydırmayla. 1, 2, 3 zincir çekerek buraya bir tane trabzan yapıyorum. Ve arada bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. 2 adet trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Diğer boşluğa 2 adet yine trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Diğer boşluğa 2 adet trabzan yaptım. Bu şekilde bu sırayı da yine sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, şimdi toplamda bakın bu ikişer adet trabzan olan kısımlarda yine 12 oldu. Hemen son 2 adet trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bu başlangıçta çektiğim şu 3 zincirin tepesine
kaydırma tekniğiyle birleştirdim ve yanındaki trabzana yine bir kaydırma yaptım ve yanındaki boşluğa yine kaydırma ile geçiş yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buranın içerisine şimdi 2 adet trabzan yapıyorum. Çektiğim 3 zincirle birlikte 3 adet olacak. Yine arada bir zincir çektim. Üçüncü sıramızda bu şekilde bir zincir çekiyorum arada ve bu boşluklara 3 adet trabzan yapıyorum. Yani arttırarak ilerliyoruz. Bir zincir çektim. Bu araya 3 adet trabzan yaptım. Bu sırayı da 3. sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. 3 adet trabzan yaparak aralarda bir zincir çekerek sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, 3. sıramızı da tamamladık. Yine sonunda bir zincir çekiyorum ve başta 3 zincir olan o kısmın tepesine sabitliyorum. Ve yanındaki ikinci trabzana yine kaydırma yaptım. 3. trabzana bir kaydırma. Burada da diğer geçiş yerine geçtik. Yine bir kaydırma ile 3 zincir çektim ve burada yine bir trabzan yaptım ve bir iki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 trabzan daha örüyorum. Bakın, bir zincir çektim, diğer boşluğa geçtim. Burada yine artırmamız olacak. 2 zincir çektim. Aynı yere 2 trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim, diğer boşluğa geçiyorum. 2 trabzan yaptım, 2 zincir çektim. Aynı boşluğa yine 2 trabzan daha yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde devam ettirerek sonuna kadar gelelim. Evet, yine sonuna geldik. Bir zincir çektim. Yine buradaki 3 zincir tepesine sabitledim. Ve aynı şekilde ipimi düzeltmek istiyorum. Burada yanındaki bir diğer trabzana kaydırmayla geçtim ve hemen boşluğa geçerek yine 3 zincir çektim arkadaşlar. Burada yine aynı bir trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum. Her boşluğa yine 2 trabzan yaparak bu sırayı da ilerletiyoruz. Bakın, bir zincir çektim, bu boşluğa geçtim. Yine 2 trabzan yaptım, bir zincir çektim, bu boşluğa geçtim, 2 trabzan. Her boşluğa toplamda burada da 24 tane şu boşluğumuzdan oldu. Altta çünkü arttırmalarımızı yaptık. Bakın, bir burada arttırmalarımızı yaparak boşluk sayımızı yuvalarımızı arttırmış olduk. Toplamda yine 24 yuvamız oldu. Bu sonuna kadar örelim. Her boşluğa 2 trabzan, aralarda bir zincir çekerek sonunda yine birlikte devam edelim. Evet, şimdi yine sonuna geldim. Başta çektiğim zincir tepesine birleştirdim. Yanındaki trabzana kaydırma yaptım ve diğer boşluğa geçtim, kaydırma yaptım. Bu şimdi bu sıra kaçıncı sıramız oluyor? 1 2 3 4 5 6. sıramıza geçiş yaptık. 3 zincir çektim ve 2 trabzan yaparak burada üçlüyoruz trabzan sayısını. Yine bir zincirle ara boşluğa geçtim. 3 tane trabzan yaptım. Bir zincirle yine ara boşluğa geçtim. 3 trabzan yaptım. Bu şekilde bu sırayı da sonuna kadar örelim. Birer zincir çekiyoruz aralarda ve bu boşluklara 3 adet trabzan yaparak ilerliyoruz. Sonuna kadar gelelim, devam edelim. Evet, şimdi yine bu sırayı da tamamladık. Bir zincir çektim ve tam tepesine birleştirdim. Yine burada bakın, yanındaki trabzana
yanındaki trabzana geçiş yaptım ve şimdi burada boşluğa geçmeden arkadaşlar 5 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa hemen, özür dilerim, şurada boşluğa da geçiş yapalım. Hemen kaydırmayla boşluktan boşluğa batacaktık. Ben tepelere aklım gitti. Hemen şimdi 5 zincir çektim. Boşluk içerisine sık iğne ile kapattım. 5 zincir çektim. Boşluk içerisine kapattım. 5 zincir çektim. Eliniz sıkıysa 5, gevşekse 4 de çekebilirsiniz buradaki zincir sayısını. Bu boşluklara batarak şu kenar kısımlarına 5 zincirle yaptığımız yuvalarımızı oluşturuyoruz. En son kenar oyasını yapmak için 1, 2, 3, 4, 5 boşluk içerisine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sonuna kadar burayı da tamamlayalım. Sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5 ve hemen buradaki boşluğa batıyorum. Diğer boşluğa kaydırmayla geçiş yaptım. 2 zincir çekip buraya 9 adet çektiğim zinciri sayıyorum. Bu sırada başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5 zincirden sonra 8 tane bu ilk etapta trabzan yapıyorum. 2, 4, 6, 7, 8. Ben 9'u da yapayım. Başlangıç olduğu için hemen yandaki boşluğa sık iğne ile geçiş yaptım ve kapattım. Bu iki zinciri saymayacağım çünkü denemiştim daha önce de, trabzan olarak bu ilk etaplarda görünmüyor, küçük kalıyor diğer yaptığım oyalardan. Şimdi direkt hemen ipimin başına aldım, diğer boşluğa geçiş yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanındaki boşluğa sık iğne ile kapatıp diğer boşluğa hiç zincir çekmeden direkt geçiş yapıyoruz. Buraya da 9 trabzan, her boşluk içerisine 9 trabzan yaparak 4, 5, 6, 7, 8, 9 boşluğa kapattık. Diğer boşluğa atlıyoruz. Direkt trabzan yaparak. Bu şekilde arkadaşlar, bakın. Kenar oyamızı da tamamlıyoruz. Sonuna kadar toplamda zaten 12 adet olacaktır. Sonuna kadar gelelim ve burada gözlük kılıfımızın orta kısmını bitireceğiz. Sonrasında perçinini, yani düğüm olarak kullanacağımız kısmı takıp bağcık kısmına geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar, sonuncusunu da yaptım. Ben şurada birleştirmiştim. Size nasıl bitirdiğimi göstermek istiyorum. Hemen buraya son boşluğa bağladım ve başında çektiğim şu 1-2 zincirlik kısmı tepesine de kaydırmayla birleştirip burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. İpimizi keselim ve temizleyelim. Kılıfımızın orta kısmı, yani ana kısmını tamamladık. İpimi temizliyorum ve hemen bağcığımızı da yapıp sonra da düğme ve anahtarlık olan kısmını takmaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle ipimi 2 kat yapıyorum.
Siz dilerseniz tek katta yapabilirsiniz. Şöyle uzunca, yani 2 metreye yaklaşık ipimi yaptım. Hemen burada toplamda ben 80 adet, sanırım 70 veya 80, uzunluğunu zaten siz yaptığınızda ne kadar uzunlukta seviyorsanız o kadar yapın. 80 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 80 zincir çekelim. Evet arkadaşlar, 80 zincir çektim. Ben şurayı eklemeyi unuttum. O yüzden kestiğim için tekrar bir düğüm attım. Burada 80 zincir çekip şu ilk zincir tam ortasından bunu sabitleyeceğim kaydırma tekniğiyle ve ipimi burada zaten bitti. Kalan ipimizi de burada çekip çıkaracağız. Bir zincir çekerek tekrar burayı göstermek istiyorum. Şu ilk kısmı sabitleyip ipimizi burada kesip temizliyoruz. Tam şu kısmından ben keseceğim. Evet. İplerimizi de temizleyelim. Uzunluğumuz bakın bu şekilde, dediğim gibi siz uzunluğunu kendi zevkinize göre daha fazla ya da daha az çekerek de ayarlayabilirsiniz bu bağcık kısmını. Hemen temizleyip ipimi geliyorum. Evet, şöyle ucunu ben hafif yaktım ama arkadaşlar zaten orada anahtarlık kısmını şu alt kısmına denk getireceğim. O yüzden ipinizi biraz fazla kalıyorsa onu sıkıntı etmeyin. Hemen şöyle hızlıca burada ne yapıyorduk? Şu kısımdan, tam trabzan olan kısmından şu arasından geçiriyorum. Arkaya ve bunu bu şekilde taktığımız zaman sıkıca halloluyor. Hemen bu karşımızda da yine aynı trabzan kısmından denk gelen yerden de böyle bağlıyoruz ve anahtarlık kısmını da bu şekilde ayarlayıp tam şu tepeden, biraz zor açılması oluyor ama şurayı şu ara kısmından geçirerek, bir dakika, tırnağım bile bunu takarken biraz zorlanma oluyor bende de. Şu ara kısmından geçirdik ve dediğim gibi bakın şu kısım altta kalacak. Ben biraz fazlalık bıraktım orada. İçerisinden geçirdiğimiz zaman bakın altta kaldı. Hiçbir görüntü kirliliği oluşmadı arkadaşlar. Bu şekilde kılıfımızı da tamamladık. Pardon, özür dilerim, gözlüğümüzün, sizler de gözlüklerinize yapabileceğiniz çok tatlı, çok şık bir kılıf. Bakın kolayca açılıp kapanan ve bunda da gözlüğümü denemek istiyorum. Zaten karşılıklı şöyle tam ortaladığınız zaman hemen aradan, trabzan arasından geçiriyoruz ve kurp kısmını kapatıp tamamlıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Evet, tamamladık. Bu rengini de bakın yine bu şekilde gözlüğümüzü onda da denedik. İkisi de aynı boyutlarda. İkisi de gayet şık. Farklı iplerle de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben Nako pırlanta ile ördüm. Sizler de gayet zevkle sevdiklerinize, kendinize yapabileceğiniz güzel bir
gözlük kılıfı tarifi paylaştım. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.